Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle deneme rekoru kıracak inanılmaz güzel bir kurabiye tarifi hazırlıyoruz. Bu çok güzel görünümlü kurabiyelerin tarifine geçmeden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İlk olarak kurabiye hamurunu yaparak başlıyoruz. Bunun için oda sıcaklığındaki 100 gram tereyağını ve 100 gram margarini yoğurma kabının içerisine aldım. Üzerinden bir tane yumurta, 4 yemek kaşığı yoğurt, ve 4 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Bu malzemeleri spatula ile şöyle bir karıştırıyorum ki yoğururken rahat dağılsınlar istediğim için. Oda sıcaklığındaki margarin birazcık sert olduğu için çok iyi karışmadı ama yine de karıştırabildiğim kadar karıştırdıktan sonra şimdi içerisine yavaş yavaş un ilavesi yaparak kurabiye hamurunu hazırlamaya başlıyorum. Ununu dikkatli ve kontrollü şekilde ekleyerek kurabiye hamurunu hazırlamaya devam ediyorum. 1 çay kaşığı kabartma tozu ve 1 paket de şekerli vanilin ekledim. Un ile onları şöyle bir karıştırdıktan sonra kurabiye hamurunu yoğurmaya devam ediyorum. Kurabiye hamuru toparlanıncaya kadar yavaş yavaş un ilavesi yaparak hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Toplamda 4 su bardağından 2 yemek kaşığı kadar eksik un kullandım ben. Siz de yavaş ve kontrollü şekilde eklerseniz eğer hamurun kıvamını tutturmanız çok daha kolay olacaktır. Şimdi hemen size hamurun son kıvamını da göstermek istiyorum. Ele yapışmayan birazcık sert kıvamlı bir kurabiye hamuru elde etmiş oluyoruz. Şöyle göstereyim. Tuttuğum zaman elime yapışmıyor ve güzel koyu kıvamlı bir hamur elde ettik. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar da un arttı 4 su bardağından, onu da göstermiş olayım. Hazırladığımız bu kurabiye hamurunu 1 saat buzdolabına dinlenmeye kaldırıyorum. Hamur dinlenirken biz bu arada elmalı iç harcını hazırlayalım kurabiyelerin. Bunun için 3 tane elmayı kabuğunu soyarak hazırladıktan sonra rendenin ince tarafını da rendeleyerek hazırlıyorum. Rendelenmiş elmaların üzerinden 3-4 yemek kaşığı toz şekeri ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Elmaları toz şeker ile iyice karıştırdıktan sonra şimdi tavanın içerisine aldım. Ağzı açık olacak şekilde ocağa koyuyorum ve elmalar suyunu salıp sonrasında suyunu çekinceye kadar pişireceğim. Elmalar pişmeye başladığında gördüğünüz gibi bol bol suyunu dışına veriyor. Bu suyunu tamamen içine çekinceye kadar pişirdim. Gördüğünüz gibi tabanında hiç suyu kalmadı. Şimdi elmalı kurabiyenin iç harcının diğer malzemelerini ekleyelim. 1 çay kaşığı tarçın ve 1 su bardağından 2 parmak eksik ceviz içi ilave ediyorum. Bunları da güzelce karıştırdıktan sonra elmalı kurabiyenin iç harcı artık hazır olacak. Buzdolabında dinlenen kurabiye hamurunu dışına çıkardım. Şöyle hemen 4 eşit parçaya bölüyorum. Bir çeyreğini alıyorum elime ve açmaya başlayacağım. Birazcık küçük geldi bu parça tek seferde açmak için. O yüzden bir parça daha ekliyorum. Yani hamurun yarısını alıyorum şimdi tezgahın üzerine. Elimle biraz genişlettikten sonra merdane yardımıyla açmaya başlıyorum. Elmalı kurabiyenin hamurunu genişletebildiğim kadar genişleteceğim. Birazcık ince olmasını istiyorum. Çünkü hamur ne kadar ince olursa şekil vermemiz o kadar kolay oluyor ve piştikten sonraki görüntüsü de o kadar güzel olacak. Şimdi hamuru kesmek için bir çaydanlık kapağı kullanıyorum. Yaklaşık bir karış genişliğinde diyebilirim. Elinizde böyle bir kapak varsa ya da bir kase ile de keserek hamurun şeklini verebilirsiniz. Bu şekilde büyük yuvarlaklar kestikten sonra kurabiye hamurunun kalanını hemen toplayıp aradan alıyorum. Ve her bir yuvarlağın ortasından kesik atıp ikiye kesiyorum.
Şimdi tırtıklı bir kesici yardımıyla kurabiye hamurunun kenarına 3 tane kesik atıyorum. Eğer elinizde böyle tırtıklı şekilli bir kesici yoksa bunun yerine düz bir bıçakla da kesikler atabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken tek bir nokta var. O da bu kesikleri attığınız parçalar kurabiye hamurundan tamamen ayrılmamalı asla. Yani bir parçası mutlaka kurabiye hamuruna birleşik olmalı. Ona göre kesikler atmalısınız. Yoksa sararken o hamur kurabiye hamurundan ayrılacaktır ve istediğimiz şekil olmayacak. Hazırlamış olduğumuz elmalı, tarçınlı, cevizli iç harcı da şimdi kurabiyelerin içerisine yerleştiriyorum. Ve sıra geldi elmalı kurabiyenin şeklini vermeye. İlk kenarını bu şekilde kapattıktan sonra yavaşça çevirerek buket şeklini veriyorum. Ve bu şekilde oluyor gördüğünüz gibi. Şöyle tekrar göstereyim size bir tane daha. Yavaşça yuvarlayarak buket şeklinde elmalı kurabiyelerimizi hazırlıyoruz tek tek. Hazırlamış olduğumuz buket kurabiyeleri yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine hemen hızlıca diziyorum. Yaparken biraz el oyalayan bir kurabiye tarifi ama gerçekten görüntüsüne değiyor. Çok lezzetli bir kurabiye tarifi oluyor. Eğer farklı şekilli kurabiye tarifleri arıyorsanız, elmalı kurabiye yapacağım ama şekli farklı olsun derseniz hazırlayabileceğiniz en farklı şekilli elmalı kurabiye tarifini hazırlıyoruz aslında. Şöyle hemen yakından bir tane daha göstermek istiyorum size nasıl sardığımı ve nasıl şekil verdiğimi. Buket şeklinde bir kurabiye oluyor. O yüzden buna buket kurabiye de diyebiliriz. Ben buna elmalı buket kurabiye diyorum. Gerçekten lokmalık sayılabilecek boyutta minik minik çok güzel görünümlü kurabiyeler oluyor. Gören herkes gerçekten bayıldı. Nasıl yaptığımı çok merak ettiler. Dedim ki bu tarifi yayınlamalıyım. Şimdi hazırlamış olduğumuz bu elmalı kurabiyeleri önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 20-25 dakika hafif pembeleşinceye kadar pişirdim. Hafif pembeleştikten sonra hemen dışarı çıkardım ve oda sıcaklığına gelinceye kadar dinlendirdim bu güzel kurabiyeleri. Eğer elmalı kurabiye nasıl yapılır diyorsanız, farklı şekilli elmalı kurabiye tarifi hazırlamak istiyorsanız hazırlayabileceğiniz en güzel görüntülü elmalı kurabiye tarifini hazırlamış olduk. Lokmalık diyebileceğim büyüklükte minik minik elmalı kurabiyeler gören herkesin hayran kaldığı bir tarif olacak. Çayın kahvenin yanına en çok yakışacak kurabiye tariflerinden bir tanesi. Üzerinden de bol bol pudra şekeri serptikten sonra yemeğe doyamayacaksınız diyorum. Eğer hazırlamış olduğumuz bu buket kurabiye tarifini beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve hazırlamış olduğumuz bu minik elmalı kurabiye tarifini denerseniz denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.